Fundamentally the first thing to check. We know that impedance should be under 3 kilo ohm for each polarity for each electrode. Actually we have, as you can see in the representation, two channels. Actually we're using one channel. This channel has a black connector that is defined internationally as the negative one, a red one that is the positive, and green one that is the common. Şundan bahsediyor, elektrot yerleşimi testten öncesindeki ana uygulamalardan birisi doğru yerleştirmek gerekiyor. Elektrot impedansının düşük olması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi iki kanallı bir cihaz ama tek kanal kullanılıyor. Siyah olanı bu cihaz için negatif elektrot, kırmızı olan pozitif, yeşil olan da common olarak kullanılıyor. Zaten elektrotları yerleştirmeden önce siz orasını görmediniz. Bir temizlik, klasik bildiğiniz temizlik süreci yaşandı. You see here 1.6 kilo ohm and 2.3 kilo ohm. It's quite good. Orada elektrot impedans değerini okudu. Oldukça iyi olduğunu söyledi. 3 kilo ohmun altında olması gerektiğini biraz önce bahsetti. Supposing that one electrode is broken or impedance is not sufficient, I unlink. Bir elektrot kırıksa ya da yeterince impedans yeterli değilse, you see that the positive rise up and it indicates pozitif elektrodun nasıl arttığını gösterdi. Pozitif arttığı gibi diğer elektrot impedanslarında da artış oluyor. İnter elektrot, yani elektrotlar arasında impedans değişiyor bu sefer. Then, we are using an alternate click at 100 microseconds. Alternate polaritede klik uyaran kullanılacak. We just can start our test. Remember to wear the headphones on. Kulaklıklar, insert kulaklıklar takılı durumda. You can play with your scale just to have the right definition of your waves. We are at 400-500 sums. We can define the ABR. First, third, and fifth peak. The green area reveal a normative range for each peak. Okay, this can be customized, can be created by you, or you can use a already defined one that takes in account the age, sex of the patient, male or female, because as you know, female subjects have earlier latencies, and it calculates automatically mean and standard deviation for each parameter. Yeşil alanların normatif alan olduğunu ifade ediyor. Tabii bu yaşa ve cinsiyete göre değişkenlik gösteriyor. Bayanlarda ABR dalgalarının daha erken çıktığı literatürde de söylediğim bilinir. Tabii ben bu konuda bir şey söylemek isterim. Bu normatif veri kullanımını kendiniz de yapabilirsiniz ya da işte bu tip cihazda da olabilir de bu normatif veri, bu tip şey ehline iyidir. Yani yoksa hastanelerde öyle bir normatif veri kullanıyor ki ehil olmayan insanlardan hiç 5. dalgayla alakası olmayan şeyler 5 diye geçiyor. Yani siz ehil olduğunuz için sizin için yardımcı bir şey hocam. Yani kullanılabilir. If I take a look at the latencies I measured, I marked, I can see I have a population here in this example. It's just a default normative. The population, the mean of and standard deviation of the first peak in this case
is 1.50, standard deviation 0.18. It means that it can go 1.50 plus 0.18 or minus 0.18. This is my expected range for a normal subject. Dalgayı işaretledikten sonra altta açılan grafikte üzerine geldiğinizde bunun bir özelliği olarak bahsediyor. Yani dalganın çıktığı minimum ve maksimum değer aralığında görebiliyorsunuz. Standart sapmasıyla birlikte veriyor. Also, we have two other important parameters: signal to noise ratio and residual noise. İki tane önemli diğer parametre sinyal gürültü oranı ve rezidüel gürültü. Signal to noise ratio should be technically always over 1. That means that the signal is more than the noise, but it works if the residual noise is under 50-40 nanovolts. Residual noise is the analysis in real time of the noise, complexity noise, and without going on with mathematical formulas, it doesn't matter, but it should be low enough in order to let the calculation of the signal noise ratio be accurate. Sinyal gürültü oranının 1'in üzerinde olması makbul diyor. Ama bunun içinde tabii rezidüel gürültünün düşük olması anlamlı, onun da öyle olması için. O da 40-50 nanowatt'tan düşük olursa gürültü, rezidüel gürültü, iyi bir gürültü seviyesinden düşük. Always remember to perform a retest every time. Her zaman aynı uyaran şiddet seviyesine parametreleriniz aynı iken özellikle test tekrarı yapmalısınız. And it's very important that when you do a retest, you always close the test after the same number of sounds. Because you know the signal has variations, okay? And if you want to compare parameters, it's important that you compare them using the same total number of sounds. But I repeat, what are sums? Here you see a counter saying sums, okay? They are averaging all the acquisitions, averaging all the response to each click is sending. You see, if you hear in the headphones, you hear ta 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 ta. Şunu özellikle vurguluyor. Eğer hani test tekrarı yaptığınızda dalgaları birbiriyle karşılaştırıyorsanız bir önceki dalgayı kaç sweep'te aldıysanız ikinci dalgayı da o sweep'te alıp öyle karşılaştırma yapın dedi. Yani birini 400-500'de bırakıp öbürünü 1500-2000'e çıkıp da bu şekilde yapmayın. Also, there's another parameter I want to show you. Repeatability. Repeatability is just a parameter that lets you start the test. This parameter will calculate here on the top. It will wrap. It's a percentage that calculates exactly the number of repeatability correlation between a curve split in its response to the positive and negative click and matched together in a correlation. This is the easy definition, okay? But it gives me the possibility to understand the stability of the wave and the signal itself. Şimdi alternatif polarite kullandığımız için biliyorsunuz condensation, reflection ya da reflection condensation şeklinde oluyor. O tekrarlanabilirlik parametresi her iki polarite için oluşan dalgaların birbiriyle olan uyumuna bakıyor. Bu dalganın veya cevabın stabilitesini ve doğruluğunu ortaya koyuyor. Hemen şu sol üst köşede orada rep yazıyor. %85 çıktı biraz önce farkındasınız. Yüksek olması dalganın da güvenli ve tekrarlanabilir olduğunu gösteriyor. Of course, you can define the range, the area of latencies from, in this case, from 1 to 6 milliseconds, where the repeatability is calculated because, you know, in different intensities the signal displays, and also start after 100 sweeps.
of course, it's better that the calculation, also in case of ABR automatic detection or signal to noise ratio, or all these parameters are calculated when the wave starts to be stable, not at the beginning where the noise is too much and averaging is going, but the noise is still higher. So it will be more accurate after a while. Burada tekrarlanabilirliğine ve dalgaların tekrarlanabilirliğine bakmak istediğiniz latans aralığını da belirleyebiliyorsunuz. Hani mesela 2 milisaniyeden 6 milisaniyeye kadar olan kısmı tekrar edeyim. Yani oranın tekrarlanabilirliğine bakayım. Ya da 100 sivitten sonrasındaki oluşan dalgaların tekrarlanabilirliğine bakayım. Hani 100 sivive kadar olan bölgede gürültünün etkisi daha fazla olacağından ötürü tekrarlanabilirlik düşük olabilir dedi. Hani belli bir sivip sayısından sonra tekrarlanabilirliğini kontrol edebilirim diyor. Burada gördüğünüz her şey hani her cihazda olan bir şey değil ama bu cihazın özellikleri içerisinde. Now we can play using a tone burst at 500 Hz. 500 Hz'de tone burst uyanan şu an. Of course, don't expect the same latency. Tabii ki aynı latans seviyelerini beklemiyoruz diyor. Yes. Yeah, I select tone burst. I show you the stimulus that we are using. Uyaranın değiştirdiği parametre alanını açtı. It's from 4 to 5 milliseconds typical signal length. Brainstem 4. This is a kind of logon where the plateau is stricter. Plato yani uyaranın durasyon açısından plato kısmı dikkat ederseniz yani çok keskin ya da çok az. 500 Hz tone burst kullanılıyor şu an. Çeşit logon uyaran gibi. You can change frequency, you can... Frekansı değiştirebiliyorsunuz. Typically the usage of tone burst is to perform a threshold for each frequency and giving you the value of objective threshold for each frequency and then matching, for instance, 500, 1000, 2000, 4000 according to the patient and the audiometry that you tested, and get an accurate spectrum of the working hearing cell in the patient, and also the brainstem activity among all the frequencies response. Tone burst uyaran genellikle işte eşik tahmini için kullanılıyor. Tabii eşik tahmini için kullanılırken şunu bilmekte fayda var. Hani tone burst uyaranla elde edilen elektrofizyolojik eşik ve saz ses audiometride elde edilen eşik birebir uymaz. Bunu bilmemiz gerekecek. Ama eşik tahmin için illa 501, 2000, 4000 bakabilirsiniz ya da vaktinize göre 500, 4000, 2000 gibi uygulamalar da olabilir. Dün de bahsettiğim gibi Giulio'nun böyle bir çevirisini yapmıyorum, kendime ekliyorum, onu anladığımı çeviriyorum. Bazen Giulio'yu çevirmiyorum, böyle tatlıyoruz, güzel. What is very important in this kind of test, tone burst ABR, is not more looking at the latencies too much, but presence or absence of the complex of peaks. Okay, especially the fifth peak going towards threshold, because it's the method used. If you want to do an autoneurological test, keep on using click. If you want to do a threshold test, an accurate threshold test, use tone burst. Eşik tahmini yaparken tone burst uyaran kullanmalıyız. Burada da dalga morfolojisi bizim için ön planda olan bir analiz parametresi değil. Orada genellikle eşik tahminini 5. dalga üzerinden yaptığımızdan ötürü hani 5. dalganın varlığı önemli eşik tahmini için. Eğer dalga morfolojisi de önemliyse ve otoneurolojik bir tanımlama işiyle uğraşıyorsanız klik uyaran kullanılmalı dedi. Then we can play
This is another example of stimulus. It's the chirp. As you can see, the structure of the ABR is different. Okay, it's normal. What we can see is, respect to before, now we will measure, is a fifth peak that is quite bigger and stable. We have 400 nanovolts approximately on the fifth peak. Çöp uyanımla elde edilen dalga eşik dalga amplitüdünün daha büyük olduğu literatürde de söyleniyor. What is chirp? You just take all the components, in this case broadband chirp, so the wide spectrum chirp. You take all the components of the frequency of the stimulus. Typically they are casually synchronized in a normal click. But you keep them, you align them in phase according to the length of the cochlear bands, okay? And then you rejoin all the components once they are aligned, and you have your stimulus. In fact, çöp uyaranın ana özelliği, o da nöral senkronizasyonu sağlayan bir uyaran da, dün de bahsetmiştik, neden klik uyaran varken çöpe ihtiyaç duyuldu. Sonuçta çöp uyaran da geniş bir frekans aralığını uyarabiliyor. Özelliği ilerleyen dalgadan kaynaklı bazaldan apikale doğru dalga ilerlerken bazal bölgenin uyarılması apikal bölgeye göre daha erken oluyor. Ya da apikal bölge daha geç oluyor. İster istemez bir zamansal gecikme oluyor. Nöral senkronizasyon kısmen azalıyor. Klikte oluyor ama kısmen azalma var. Çöp işte bu öyle bir uyaran ki her bir frekans bölgesi hemen hemen eş zamanlı bir şekilde uyarıldığından ötürü nöral senkronizasyon daha güçlü oluyor ve dalga amplitüdü daha büyük ortaya çıkıyor. The useful features of a chirp stimulus are two mainly. First of all, the fact that you can go through the threshold, okay, with a very stable and higher peak, okay. So it will, and the second is that it will immediately disappear after the threshold level. So in normal click, generally when you reach the threshold, you have a small peak. Sometimes you don't know if it's a fifth peak or not. Of course, signal to noise ratio, residual noise, and repeatability are parameters that can help you to understand if there's a fifth peak or not. But sometimes they're not enough. In the chirp stimulus, you can see it till threshold at all, and don't expect so much big fifth peak respect to the click in higher intensity. In higher intensities, they are approximately the same, but going down with intensity till threshold, you see that it will remain stable. Şimdi çöp uyaranın şöyle bir yani başlıca avantajlarından bir tanesi, dalga amplitüdünün daha büyük olmasından ötürü özellikle eşik tahmini yaparken eşik seviyeye yaklaştığınızda daha stabil, daha güvenilir, belki daha küçük amplitüdlü 5. dalgaları görüyorsunuz. Eşik seviyenin altına indiğinde ise 5. dalga bir anda yok oluyor. Diğer klik uyaranla eşik tahmini yaptığınızda, eşik seviyeye yaklaştığınızda daha küçük amplitüdlü cevaplar oluyor. Dalganın cevabı mıdır, 5. dalga mıdır, değil midir diye hava karışıklığı ortaya çıkabiliyor. O yüzden bazı yorumlarda yanlışlıklar yapılıyor. Çöpte daha böyle eşik seviyeye yaklaştıktan sonra eşik seviyenin altına indiğinde keskin bir bitiş var. Şunu da ifade etti. Yüksek uyaran şiddet seviyelerinde çöp uyaranla klik uyaranın amplitüd seviyeleri birbirine çok benziyor. Hani biz dedik ya, çöp uyaranın amplitüdü daha büyük klikten ama bu yüksek uyaran şiddeti için çok da geçerli değil. Hatta yapılan çalışmalarda yüksek uyaran şiddetlerinde kliğin amplitüdünün daha büyük olduğu da biliniyor. Ona bağlı olarak da zaten çeşitli çöp uyaranlar geliştiriliyor bunu ortadan kaldırmak için. Yes, you can see here this in the evidence you have a 40 dB, 40 dB chirp, and you can see that still is as big as 90 dB.
that we tested before. Bu 40 desibelde çöl uyaranla elde edilmiş bir şey dalgayı görüyorsunuz. Gene gözle görülebilir bir dalga. Now I'm running 10 dB and it disappeared. Şu an oluşan, yani şu an hareketli olan dalga ise 10 desibeldeki. Yani koyu kırmızı olan 40 desibel, şu an hareketli olan da 10 desibel. You see, it's not gradual like the click. It disappears immediately. Bir anda yok oluyor. Yani bu en büyük özelliği. Hani klikte küçük küçük dalgalar oluyor da hala 5. dalga mı diye bir kafa karışıklığı yaratıyor. Şu an yok oldu diyor. Yani bu daha keskinlik açısından değil. If you want to try again the tone burst, ABR objektif bir test olmakla birlikte subjektiviteyi biz katıyoruz biliyorsunuz. Aslında çok da katacağımız bir şey yok da bunu da biz klinik maskeleme sürecine çeviriyoruz, seviyoruz böyle şeyleri. Yani bu ülkemizdeki odyologların buyurundan mıdır, suyundan bilmiyorum ama çok da böyle bu kadar her odyologun kafasına göre yorum yapacağı bir ortamda yok bana kalırsa. Neyden kaynaklandığını artık herkes kendisi baksın, yani ne diyeyim yani. Bir klinik maskeleme var, 100 tane odyolog var, 100 tanesi farklı formül uygular arkadaş. Bir tane formülü var bunun, yani uygulama çeşit plato yöntemi, bir tane 40 tane plato yöntemi olur. Yani yok o de 80 desibelde çak veriyorum, öbürü 40 desibel arttırır, 2 hava yolu de. Yani en büyük eziyetlerden biridir. Eğitim dönemimizde hepimizin kafası karışık bir şeydir. Sonrasında ben onlarca odyoloji kitabı okudum. Bir tanesi de farklı, birbirine farklı dese içim yanmaz. Anladım ki ulan aslında bir şey yok ortada da işi zorlaştıran bizim işiz. Yapmayalım yani zaten. Şimdi ben Giulio'dan şunu rica ettim. 500 Hz'le tut, 4000 Hz arası konversiyonu ilk görmek istedik. Hani latens değişikliği açısından. 4000. Of course, it's smaller, it's normal, because if they are a higher frequency, they move less excitatory cells, but it's quite evident also this latency. 4000 Hz'deki aşağıdaki sanıyorum, 4000 Hz'deki 5. dalga tone burst çok. Tone burst. 500 and 4000. What do you expect? Tone burst açısından uzama beklemiyor muyuz hocam? Bekliyoruz. 500 Hz'de daha da Yorumsunuz nedir? kesinlikle doğru uzaması lazım. 500 daha geri doğru. 500'ü bir tekrar etsek. 5. Biraz hızlı yapıyor sanki. Kaç rate? 11.1 diyor mu? Hiç 11.1 gibi. Baksana uçarak gidiyor. Sağa sola. Mesela bitiriyor mu? Yani senin bu kadar hızlı olmamış. Çok erkenden biraz arkadakine bakması lazım.
So what do you expect exactly? I expect 500 tests for tumors and for Daha da uzun olması lazım. Hala erken. This one? Well, if I remove the filters, because I'm using filters for and now I remove the digital filters because they are set up for more for click than for numbers, so they can cut some components of the fit. So I didn't start. Now it's more evident. Şunu aslında görmek istedim ben. Tom Burst için 500 Hz'de 4000 Hz'in dalga latans çıkışı, yani dalgaların oluşum süreleri, latansları birbirinden farklı oluyor. Bu 500 Hz daha apikalde yer aldığından ötürü biraz daha uzun çıkar. İlk yaptığımızda Giulio'nun işaretlediğine bakılırsa 500 Hz'deki 5. dalga diye işaretlemek büyük yani değil. Yani onu işaretlediğimizde daha kısa çıkmış oldu 4000 Hz'e göre mümkün değil. Dijital filtre ayarlarını değiştirdikten sonra, çünkü klik uyarana göre daha uygun şekilde ayarladım dedi. Ondan sonrasında dikkat ederseniz çok bariz bir latans farkı gözükmese de arada kısalma 4000 Hz için dalga latanslarında kısalmayı görüyorsunuz. Yeah, well, 0.3 milliseconds. Evet, bu daha uzun da olabilir. Yani şimdi 0.3 milisaniye oldu ama yani gene fizyolojik açıdan şöyle bir bilgiyi vermek istedim aslında. Yani alçak frekans tom burst yaptığınızdaki elde ettiğiniz dalga ile 4000 Hz'de örneğin yüksek frekans tom burst kullanıp yaptığınız dalgayı aynı mantıkla yani aynı mantıkla analiz ederseniz büyük ihtimalle dalga tespitinde yanılacaksınız. Böyle bir sıkıntımız var. Kliğin de kendine göre doğası farklı. Biz klik kullanmayı seviyoruz. Bunun ana gerekçesi dalgaları daha net görmemizdir. Ama eşik tahmininde tom burst'ü kullanmak gerekiyor. O yüzden tom burst'ün de dalga morfolojisi çok farklı değil bakarsanız ama fizyolojik bir mekanizma var. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Yoksa klik uyaranı yapıp da eşik tahmini yaptım ben değilim. Ondan sonrasında da yok işitme cihazı, yok kokleer, implant. Bunların hepsi bu ülkede oldu, olmuyor değil. Yani bizler odyologlar olarak bunları yapmayacağız. Önemli olan bu. Also, this phenomenon can be shown also in the chirp structure when you see that the components at the lower frequencies come earlier and components at the higher frequency come after. Chirp uyaranın grafiksel diyelim görüntüsü, alçak frekanslar önce baziller membrana giriş yapıyor. Kendilerine uygun frekans bölgesine ulaşana kadar orta frekanslar ve yüksek frekanslar da giriş yapmış oluyor, öyle diyelim ben. O zaman herkes kendisiyle ilgili frekans bölgesini uyardığı zaman nöral senkronizasyonu daha büyük olmuş oluyor. Hocam, filtre ayarını değiştirdi ya, kaç yaptığını tekrar söyleyebilir miyiz? I'm using 100 to 2500. 100 Hz, 2500 Hz. You want to try other filtering? Diğer filtre ayarını denemek Actually, don't focus. Never confuse the stimulus frequency
and the frequency of the response. There are two different concepts. Okay, the response is in a range from 300 to 1000 hertz, and if you displace this, you are under 1000, 1500. The click or any stimulus you are using can have a range till even 10,000 hertz. Okay, this is where I am. The stimulus frequency is acting on the cochlea. Okay, on the tonotopicity of the cochlea, but the response comes from the brainstem, and the frequency of the response of the brainstem for this kind of stimulations is in the range of from 100 to 2500. Uyaranın frekansıyla cevabın frekans aralığı birbirinden farklı diyor. Bunu karıştırmayalım diyor. Örneğin klik uyaran verdiğimizde biz baziller memnunlarında geniş bir frekans bölgesini uyarıyoruz ya da tom burst'te kendisine ilgili frekans bölgesini uyarıyoruz ama cevabın geldiği yer beyin sapılıyor. O yüzden de hani uyaranın frekansı uyarı amaçlı ama oluşan cevap anatomik bölgesi farklı yerler ve o cevabın frekans özelliği verdiğimiz uyarandan farklı. Örneğin klikte geniş bir frekans aralığını uyarıyoruz ama maksimum dominant cevabın 2 ile 4 kHz arasından geldiğini söylüyor. Şimdi aslında uyuşmazlık gibi oluyor ama uyaranın frekansı ile cevabın frekansı farklı. Biz filtre ayarlarını verdiğimiz uyaranın frekansına göre değil, beklediğimiz cevabın frekans aralığına göre ayarlamamız gerekiyor. Of course, the ongoing activity is very important before doing the test. The EEG, yes. It's very important that the patient should be relaxed. And when you see this red peaks, it's when the patient moves or some interference is coming. So if fatigue now, is biting, and you can see the effect. Devam eden EEG aktivitesini buradan görüyoruz. Bunun mümkün mertebe stabil, düzgün yani düz şekilde olması gerekiyor. Bunu da işte hasta sakin olursa, uyuyorsa sağlayabiliyoruz. Biraz önce Fatih Hocam sanıyorum dişlerini sıktı. O zaman gördüğünüz gibi kırmızı tepe noktalar işte o EEG'deki bozulmayı gösteriyor. So when the patient is relaxed and the activity is under these gray bars, okay, then it can be the time to make a test correctly. EEG aktivitesi böyle stabil ve şu gördüğünüz gri alanının altında kalıyorsa test için uygun bir ortam. Yani hastanın durumu testi yapılmasına uygun. And now consider that there's an area here that is white and stops here and darker on the side. The two areas as a difference in our system. In the earlier area is the pre-stimulus area. Okay, it means that before the stimulus comes, it will get a response 10 milliseconds. 10 milliseconds pre-stimulus, 10 milliseconds before. What is the meaning of that? It's very important because all the signal-to-noise ratio calculations, residual noise, variance to be used in the averaging, variance of the signal, any kind of analysis that is done to optimize the signal, do right calculations, and even the EMG that we have seen yesterday in VAMS, okay, is done